Herkese merhaba arkadaşlar. Uzunca bir süredir ürün incelemesi yapmadık. Bu videomuzda sizlerle birlikte kutunun üzerindeki yazıdan da anlayacağınız gibi mini bir LED projeksiyon cihazı inceleyeceğiz. Öncelikle ürünün Banggood'dan geldiğini söylemek istiyorum arkadaşlar. Banggood'a ürünü gönderdiği için teşekkür ederiz. Bu arada bu ürünü incelemeye başlamadan önce ürünün bir fiyat performans ürünü olduğunu kutuyu açmadan belirtmek istiyorum. Yani büyük performanslar beklemeyin. Ancak fiyatına göre oldukça iyi sonuçlar alabileceğiniz bir cihaz. Gelin birlikte kutumuzu açalım. Kutu içeriğiyle birlikte ürünü incelemeye başlayalım. Kutu içeriğimiz bu şekilde, tamamen masanın üzerine aldım. Bir tane uzaktan kumanda çıkıyor. Bu şekilde kızılötesi bir uzaktan kumandaya sahip. Bir adet kullanım kılavuzu ve bir tane de kablo çıkıyor arkadaşlar. Şöyle tip B dediğimiz minik bir USB üzerinden cihazı çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Cihazımız oldukça küçük ve kompakt. Yani çok küçük boyutlara sahip. Yine buradan da bir tripoda bağlayabilirsiniz ve bu sayede cihazı kullanabilirsiniz. Cihazı çalıştırabilmeniz için gerekli olan voltaj ve akım bilgisi de yine altında belirtilmiş. Cihazımız bu şekilde hava giriş çıkışları cihaz üzerinde mevcut. Buradan bir kulaklık çıkışına sahip. Yine buradan uzaktan kumandanın kızılötesi alıcısını görebilirsiniz. Yine buradan da tip B dediğimiz USB girişe ait bağlantı noktasını görebilirsiniz. Bu noktada cihazı birazcık eleştireceğim artık. Type-C arayüzü standart olmalı diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada artık cihaz eski üretim olabilir veya maliyetten kaçılmış olabilir. Çok fazla yorum yapmayacağım ve bir tane de USB girişi cihaz üzerinde mevcut. Cihazın üst kısmında açma kapama butonu, yine ses açma kısmı ve menüler arasında gezebileceğiniz toplamda arkadaşlar 6 adet butonumuz cihazın üst kısmında mevcut. Yine buradan fokus ayarını yapabileceğiniz bir ayarımız var. Cihazın ana hatlarıyla tümü bu şekilde oldukça küçük bir avuç içine sığabilecek bir cihaz boyutlarıyla gerçekten sizi tatmin edebilir. Ancak performansıyla tatmin edip etmeyeceği göreceli olarak değişir arkadaşlar. Yine bir tane kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Bu şekilde kullanım kılavuzunda kullanım bilgileri, çalıştırılması, bağlantıları gibi birçok bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Cihazımızın kullanım kılavuzu da bu şekilde. Şimdi gelin cihaza güç verelim ve güç verdikten sonra cihaz hakkında konuşmaya devam edelim. Cihaz içerisinden çıkan kabloyu yerine takarak başlıyorum. Bu cihazı isterseniz 5 volt 2 amperlik bir adaptörle çalıştırabilirsiniz. Şu an elimdeki eski cep telefonuma ait adaptör bu iş için uygun. Ancak cihazın güzelliklerinden bir tanesi de arkadaşlar, böyle kampa giderken ya da gittiğiniz herhangi bir yerde rahatça çalıştırabileceğiniz bir özelliği daha var. Bir powerbank üzerinden de çalıştırabilirsiniz. Bu benim punta cihazım. Aynı zamanda bunu bir powerbank olarak kullanıyorum arkadaşlar. Şu anda cihaza güç verdi ve cihazımız çalışmaya hazır. Hemen açma tuşuna basıyorum ve gördüğünüz gibi görüntüyü karşı tarafa iletti. Cihazı şöyle kutunun üzerine aldım. Hemen şuradan fokus ayarını yapıyoruz arkadaşlar. Mümkün olduğunca görüntünün net olması için biraz daha geri çekeceğim. Evet. Şimdi daha net bir görüntü aldık. Yani minimum 1,5 metrelik bir boşluk verirseniz bu cihazın görüntüsünün düşeceği yüzey ile cihaz arasına oldukça verimli bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Bu arada arkadaki fon mavi arkadaşlar. Buna rağmen gayet güzel bir sonuç veriyor. Biraz daha fokus ayarı yapmaya çalışacağım. Şuradan en iyi sonucu bu şekilde alıyoruz. Cihazın üzerinde zaten 4 adet
butonumuz ve 4 adet fonksiyonumuz var. Fotoğraflar, müzik ve film olmak üzere. İsterseniz bir tane flash bellek takayım ve cihazın hem sesine hem de görüntüsüne bakalım. Bu arada cihaz üzerinde bir dahili hoparlör var. Küçük bir hoparlörü var arkadaşlar. Hoparlör üzerinden de sesi alabiliyorsunuz. Özellikle kampa gidecek ya da kampta bu tarz şeylerle uğraşmayı seven arkadaşlar için güzel bir nostalji olacağını düşünüyorum. Hafifliği ve düşük güç tüketimiyle bence eğlenceli bir cihaz olabilir. Bu cihazın çalışmak için 5 volt 2 amperlik bir güç kaynağına ihtiyaç duyduğunu videonun başında söylemiştim. Şimdi cihazı güç kaynağına bağlamadan önce şöyle cihazdan çekilen voltaj, akım ve watt bilgisini alabildiğimiz bir aparatımız var arkadaşlar. Bunu hemen gördüğünüz gibi powerbank'ıma bağladım ve çıkışından da cihazıma bağladım. Şu anda cihaz kapalı durumda. Gördüğünüz gibi 0.1 amperlik yani yaklaşık olarak 100 miliamperlik bir gerilim çekiyor. Yani cihaz kapalıyken, boştayken yaklaşık olarak 0,5 wattlık bir güç tüketiyor. Yani standby konumundayken ki güç tüketimi bu. Cihazda herhangi bir flash bellek bağlı değil. Şimdi kumandası üzerinden açacağım. Gördüğünüz gibi cihazı çalıştırdım ve çalıştırdığım anda yaklaşık olarak 6 wattlık 5.7 5.9 6 watt civarında bir güç tüketiyor. Şu an cihazın fanı çalışmaya başladı. Burada bir fan var arkadaşlar içinde. Bu fan çalışmaya başladığında ise 6 wattlık tüketime çıktığını görebilirsiniz. İsterseniz cihaza bir de flash bellek bağlayalım. Bakalım flash belleği taktığımızda güç tüketiminde bir değişim olacak mı? Ben de merak ediyorum. Şöyle küçük bir flash'ım var. Bunu daha önce arabada kullanıyordum. Artık eve getirdik. Şöyle yerine yerleştirdim. Güç tüketiminde kayda değer bir artış olmadı. Hemen flash bellek üzerinden bir video açacağım. Flash bellek üzerinden videoyu başlatmadan önce şöyle tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Flash belleği taktıktan sonra sanırım flash belleği aktif ettikten sonra güç tüketimi birazcık arttı. 5.9'dan şu an 6 wattlar civarına çıkmış durumda. Şöyle ışığı biraz azaltacağım. Hemen şuradan videomuzu başlatalım. Şöyle kendi videolarımdan bir tanesini telife yakalanmamak için başlatıyorum. Cihazın sesi şu an çok fazla açık değil ama duyabilirsiniz. Video oynatırken yaklaşık 6.2 watt civarında bir güç tüketiyor arkadaşlar. Hani kullandığınız powerbank ya da pille ne kadar süre çalışabilir? Bununla ilgili bir fikir edinmeniz adına en azından bu tüketim bilgilerinin işinize yarayacağını düşünüyorum. Görüntüyü de bu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Cihaz Full HD videoları oynatabiliyor. Bu arada oynatabiliyor deyince sakın yansıtabiliyor dediğimi zannetmeyin. Cihazın net çözünürlüğü hakkında çok detaylı bir bilgi bulamadım. Öncelikle onu söyleyeyim. Ancak içerisine taktığınız Full HD videoları en azından görüntü olarak aktarabiliyor. Fakat duvardaki görüntünün Full HD olduğu noktasında kesinlikle böyle bir iddiam olamaz. Zaten piksellenmeleri siz de fark etmişsinizdir. Zaten videonun başında bunun bir fiyat performans ürünü olduğundan bahsetmiştik. Uygun mesafeye yerleştirildiğinde yaklaşık duvardan bir 4-5 metre kadar geri çektiğinizde 100 ekranlık bir televizyonun görüntüsüne erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok parlak değil, çok sönük bir görüntü değil, orta kalitede görüntüler almanız mümkün. Cihazın hoparlöründen çok yüksek sesler duyamıyorsunuz ancak tatmin edici seviyede
sesi çıktığını söyleyebilirim. Bu arada cihazın son sesini duymak isterseniz en azından bu şekilde son sesini duyabilirsiniz. Böyle gümbür gümbür değil. Yani bir ses bombası kadar yüksek ses alamıyorsunuz. Ancak cihazın boyutlarını baz aldığınızda yeterli seviyede olduğunu söyleyebilirim. Şuradan geri çıkacağım. Cihaz menüsü bu şekilde. Burada bir dil ayarımız var. Dil ayarı içerisinde Türkçe yok arkadaşlar. Burayı İngilizce yaparak bırakıyorum. Alt kısmında yine görüntüyle ilgili parlaklık ve diğer ayarlara erişebilirsiniz. Burada yazılım yükseltme ile ilgili bir bölüm var. Eğer yazılım yükseltme yazılımını, daha doğrusu update yazılımını bulabilirseniz cihaza yükleyebilirsiniz. Olur da bir şekilde menüyü karıştırırsanız ayarları eski haline getirmeniz durumunda ya da getirmek istemeniz durumunda buradaki ayarı kullanıyorsunuz. Burada da yazılım bilgilerine yer vermiş. 32 MB'lık bir flash'ı varmış. DDR2 128 MB'lık ve 800 MHz'likte bir işlemciye sahipmiş. Cihazın yazılım ve model bilgileri bu şekilde gözüküyor. Cihazın menüsüyle ilgili olarak size söyleyebileceklerim bu kadar. 4 tane ana işlemimiz var. Fotoğraf, video, müzik çalar olarak kullanabiliyorsunuz ve e-kitap. Bunu ne kadar kullanırsınız bilemiyorum ama bu şekilde cihazı değerlendirebiliyorsunuz arkadaşlar. Cihazımızın ana hatlarıyla görüntüsü, kullanımı, güç tüketimi ve menüsü bu şekilde. Ürünün fiyat bilgisinden bilerek bahsetmedim çünkü değişebilir dolar kuruna bağlı olarak. Videonun açıklamalar kısmında bu ürünü almak isteyenler için hem indirim kuponunu hem de ürünün satın alma bağlantısını paylaşmış olacağım. Bu bağlantıları kullanarak bu ürünü açıklamalar kısmında bulunan link üzerinden Banggood aracılığıyla satın alabilirsiniz. Vergiler dahil olarak istediğinizde elinize ulaşacaktır arkadaşlar. Herhangi bir gümrük kısıtlamasına tabi olmadan rahatça bu cihazı alabilirsiniz. Mümkün olduğunca bu tür cihazlarda içini açarak inceleme videosunda göstermeye çalışıyorum. Tabii ki bazı ürünler presli ve yapıştırma olduğu için açarken zarar verme ihtimaline karşı onları sökmüyorum. Ancak bu cihazımızda altta vidalar var. Şu kısımda gizli vidalar olduğunu düşünüyorum. Cihazın içerisini açalım ve içine yakından bakarak incelememizi tamamlayalım. Biraz zor da olsa alt kısmındaki süngeri çıkarttım ve buradan vidalarına ulaştık arkadaşlar. Toplamda 5 adet vida tutuyormuş ve artık cihazımızın üst kapağı ayrılabilir bir hale geldi. Bu şekilde üst kapağı yerinden aldım ve cihazın anakartı karşınızda. Gelin yakından bir bakalım. Cihazın anakartını şöyle görebileceğiniz bir açıya getirdim. İşlemcisi burada. RAM'i burada arkadaşlar. Yine cihazın yazılımını içinde tutan burada bir belleğimiz var. Sanırım bu ses için entegremiz arkadaşlar. Amfi entegremiz olarak düşünüyorum. Burada diğer çıkışlarımızı görebilirsiniz. Ses için hoparlörümüz burada. Ve cihaza, bu arada yanlış söyledim arkadaşlar. Amfi entegremiz burada. Ses entegremiz burada. Bu entegrenin ne olduğu ile ilgili şöyle bir bakıyorum. Bağlantı şeklini incelediğimde buradaki LED sürücüsü ile alakalı bir entegre olduğunu düşünüyorum. Şu an çok detaylı incelemeyeceğim. Üzerindeki numaralardan detaylı bilgilerine de erişmek mümkün olur diye düşünüyorum. Bu arada buradaki LED'in, daha doğrusu aydınlatma için kullanılan LED'in soğuması için bir soğutucu var. Şimdi anakartı ayıracağım ve altına birlikte bakacağız. Şöyle rahat çıkarabilmek için buradaki bağlantıyı ayırıyorum arkadaşlar.
Diğer vidaları da çıkarttıktan sonra detayları birlikte inceleyeceğiz. Şöyle anakartı kaldırıyorum. Vidalarını çıkarttık. Görüntünün oluşmasını sağlayan LCD'nin bağlantıları burada. Şurada bir fanımız var. Bu soğutma fanının bağlantısı ve buradaki ledimizin güç kabloları var. Bu şekilde çıkartarak tamamen anakart ve ana gövdeyi birbirinden ayırıyorum arkadaşlar. Hemen şu kısmı da açıp birlikte bakacağız. Ardından cihazımızı toparlayarak videoyu sonlandıracağım. Burada bulunan üst kapağı tutan 4 adet vidayı da çıkarttım. Şimdi üst kapağı yerinden alacağım. Yavaşça bu işlemi yapmak istiyorum. Şöyle, evet. Şu anda cihazımızın iç kısmını görüyorsunuz. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bakın soğutma fanımız. Şurada bulunan LED'i soğutmak için bir soğutucumuz var. Buradan yine LED'in çok ısındığında devre dışı kalması için burada bir termistör var arkadaşlar. Görüntünün 90 derecelik bir açıyla dışarıya gitmesi ve yerden tasarruf etmek için bir mercek ve ayna sistemi var. Bu arada şöyle çıkarabiliyor muyum diye baktım ve çıkarıyorum arkadaşlar. Görüntünün oluşmasını sağlayan LCD'miz burada. Görüntü bu LCD üzerinde oluşuyor. Hatta bunu çalıştırabilir miyiz acaba diye düşünüyorum. Bakalım anakartla birleştirip bir güç verelim. Bakalım bu cihazı anakartı üst kapak olmadan çalıştırabilecek miyiz? Anakartla LCD'yi birleştirdim arkadaşlar. Şimdi güç vereceğim. Şuradan güç bağlantısını yapıyoruz. Ve şimdi cihazı açalım. Evet, şu an LCD üzerine görüntü geldi. Ancak arka aydınlatma olmadığı için iyi göremiyorsunuz. Şöyle yaparsam daha iyi göreceksiniz. Bakın şu an cihazımız çalışıyor. Tam olarak çalışma prensibi de bu arkadaşlar. Arkadan gelen ışık bu ekrandan geçiyor ve buradaki mercek ve ayna sistemiyle dışarıya gönderiliyor. Böylece projeksiyonun bilmeyen arkadaşlar için çalışma prensibinde kısaca anlatmış olduk. Şöyle tekrardan göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi cihazımızı toparlayalım ve artık videoyu yavaş yavaş bitireceğiz. Parmak izlerim nedeniyle LCD kirlendi. Öncelikle LCD'yi çizmeden tekrar temizliyorum arkadaşlar. Şöyle bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi temizlenmiş. Bunu yine çerçevesine yerleştireceğiz. Ve ardından ana kaide üzerinde bulunan yuvasına geri yerleştireceğim. Temizleme işlemi tamam arkadaşlar. Şurada bir kanalı var. LCD'yi aynı şekilde kanala oturtuyoruz. Evet, şu şekilde yerleştirdikten sonra üst kapak ve diğer parçaları artık yerine yerleştirebiliriz. Cihazın üst kapağını taktık ve birleştirdik. Artık vidalarını toparlıyorum arkadaşlar. Son olarak güç vereceğim. Ve test ederek inceleme videomu tamamlayacağım. Umarım sizler için de faydalı ve eğlenceli bir video olmuştur. Şöyle bir de güç verelim. Yaptığımız bütün bağlantılar doğruysa, ki doğruydu, cihazımızın çalışmaması için hiçbir neden yok. Bu arada şurada USB portunu biraz aşağıda bırakmışız. Onu yerine aldık arkadaşlar. Hemen
açma butonuna basmak istiyorum. Cihazım çalıştı. Şu an karşı tarafa görüntü atıyor. Şöyle bir fokus ayarı yapayım. Siz de görün. Evet. Şu an gayet güzel bir şekilde görüntümüzü aldık. Böylece bir inceleme videomuzu tamamlamış olduk. Cihazı almak isteyenler için bir kez daha tekrar edelim. Videonun açıklamalar kısmında ürüne ait satın alma linkini ve indirim kuponlarını bulabilirsiniz. Hem çocuklar açısından uygun fiyatlı böyle bir cihaz arayanlar için hem de kampta, tatilde, arabada bu tarz bir cihaz kullanmak isteyenler için ideal olduğunu düşünüyorum. Bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Bir fiyat performans ürünü, verdiğiniz paraya göre bir cihaz arkadaşlar. Böylece bir inceleme videomuzu daha tamamladık. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin. Hoşça kalın.